Herkese merhabalar. Bugün SnowRunner'da Alaska haritasındaki karanlık bölgeleri açmaya çalışıyorum. Kanalıma destek olmak için videoları beğenip abone olabilirsiniz. Video yüklemelerine kısa bir süre ara vermiştim. İnternetle ilgili bazı problemler yaşadığımdan dolayı. İnterneti yeni taşındığım yerde tekrar kurdurttuğum için video yüklemelerine devam edeceğim. Alaska haritasındaki bu gizli bölgeleri, yükseltmeleri, alanları açmaya çalışıyorum. Kullanmış olduğum araç Yar 87. Daha önce Scat 800 aracıyla açıyordum. Burada bu aracı tercih ettim. Bir kısmında Scat 800 de açtım. Şu karanlık bölgelerin şu kısımlarını açtım. Sadece orta ve sağdaki kısımlar kaldı. Şurayı da açtığım için yukarıdan aşağı doğru ters gidiyorum burada. Yukarıdan aşağı doğru e, şuradan yola ulaşmaya çalışacağım. Daha sonrasında karanlık bölgelere gidip hem kulelerin yardımıyla hem de bu römorkumuz aracılığıyla, yani radar aracılığıyla gizli bölmeleri, gizli yükseltmeleri daha doğrusu açmış olacağız. Şu an gece olduğu için yanlışlıkla ters yöne girdim. Hemen düzeltiyorum. İşaretlemeleri kullanınca daha rahat yol alabiliyoruz. Bu arada Alaska haritasının en sevdiğim tarafı bu far kısmı. Aracın farları çok aşırı gerçekçi. Kar yüzeyindeki yansımalar vesaire çok hoşuma gitti. Şöyle göstereyim size, aracın farları şu şekilde hareket ediyor. Ve karların yansımalarını bile çok gerçekçi yapmışlar. Şu kar yüzeyindeki küçük yansımalar bile çok gerçekçi. Bir de müzikler çok slow, rahatlatıcı müzikler. Bu müziklerle yavaş yavaş bu karanlık bölgeleri açacağız birlikte. Gerçekten şu aracın aşağı yukarı inişiyle farın hareketleri ve çok gerçekçi. Yani şu hissiyatı hiçbir oyunda alamadım. Zaten oyunun en sevdiğim yanı, en huzuru veren yanı şu gerçekçiliği ve grafikleri. Grafikleri çok iyi olmasına rağmen ekran kartını da zorlamıyor aslında. Çok ağır bir oyun değil. Yani şu farların aşağı yukarı kalkışı bile çok hoşuma gitti. Bu araçla çok az bölgeyi açtım. Genelde Scat 800 ile açtım ama çok çabuk devrilebilen bir araç ve devrildiğinde de daha sonra geri döndürülmesi, düz döndürülmesi çok zor bir araç. Güçlü ama çok çabuk devrilebiliyor. Aslında aynısını Scat 800 için söylemiştim ama bu Scat 800'den daha çok çabuk devrilebilen bir araç. Düşük vitesi alalım. Yüksek vitesi alsak da karda patinaj atıyor tekerler. Şöyle yavaşça yola çıktıktan sonra vitesimizi yükseltebiliriz. Evet. Düşük artıya alıyorum. Daha sonra otomatiğe geçebilirim. Otomatikte çok hızlandığı için aslında dediğim gibi çok devrilmesi çok kolay bir araç olduğu için tehlikeli oluyor. Genelde düz yollarda otomatiğe almaya çalışıyorum. Belirtilen bölgeye geldik. Yine düşük vitesi alalım. Müzikler gerçekten çok hoş. Çamurda direksiyonu sağa sola çevirdiğinizde çok daha rahat çıkabiliyorsunuz. Araç daha hızlı hareket ediyor olduğu yerde kalmadığı için.
Yükseltme ünitesi. Aracın özellikleri soldaki gibi. Yakıt tüketimi iyi, dayanıklılığı iyi, güç ve ağırlık dengesi de iyi. Sadece dediğim gibi tek kötü tarafı çok çabuk devrilebilmesi. Bir şeyden de kaynaklı. Üste attım. Bu şasi eklentisinden de kaynaklı. Yedek tekerlek ve yakıt deposu olarak ek bagaj attım yukarı. Ondan da kaynaklı. Ondan dolayı bir dengesizlik var. Yar 87 aracı kullanılabilir. Scat 800'e alternatif. Bu ağaçların arasına girme konusunda, dar yerlere girme konusunda biraz zorluk yaşayabilirsiniz. Scat 800 daha küçük bir araç. Küçük bir araç olduğu için dar yerlere çok daha rahat girip manevra yapabiliyor. Haritanın büyük kısmını açtım zaten. Öncelikle yeni haritaya geçtiğimde şöyle planladım. Hiçbir yükseltmeyi görevi yapmadan önce haritanın tamamını açacağım. Daha sonrasından yükseltmeleri alıp görevleri, öncelikle köprü görevlerini tamamlamaya çalışacağım. Şöyle söyleyeyim, bu kuleye ulaşmamız... şu kuleye gidebilirdik aslında. 350 metre bir mesafesi var. Prototip kaşif ünitesi olarak geçiyor radar aracının ismi. 350 metre bir mesafesi var. Şöyle işaret koyarak ölçebilirsiniz aslında. Buraya kadar geliyor aşağı yukarı. Ama bu kuleye ulaştığımızda şu kısımları da açacağız. Şöyle sağdan açıp gidelim. En son orta kısımları açarız. Bu kuleye de geleceğiz daha sonrasında. Biraz daha ilerleyeyim aslında. Evet, biraz daha ilerlemem. Zaten bu kuleyi açtığımda şu bölüm açılmış olacak. O yüzden ben önce şu sağ üstteki sağ taraftaki alanları açmam daha mantıklı olur. O kuleyi çünkü her türlü gitmemiz gerekiyor. Araç önde tek dingil, arkada çift dingil. Karanlıktan göremiyor olabilirsiniz. Arkası çift dingilli bir araç. Çamur lastikleri taktım. Çamur lastikleri yani karda en iyi performans veren çamura benzediği için, yani çamurla aynı özellikleri gösterdiği için bir tablo paylaşmıştım sizle. Çamurda nasıl tepki veriyorsa lastikler, karda da o şekilde tepki veriyor. O yüzden çamur lastiklerini tercih ettim ben. Zincirli lastikler buzlarda çok iyi. Yani şu yollardaki sulardaki buzlanmalar da kaymıyor ama çamur lastikleri çok fazla kayıyor. Hatta şu düz yola geçersek aracın ne kadar kaydığını da gösterebilirim size. Böyle gördüğünüz gibi bayağı kaygan. Hatta çok buzlu olmamasına rağmen. Burada durup bir radarımı etkinleştireceğim. Hemen operatörden radar etkinleştir diyorum. 4'e basıyorum ve radarımız çalışıyor. Bakalım karanlık bölgelerde ne keşfedeceğiz. Yükseltmelerde ne çıkacak. Evet, yeni yükseltme konumu keşfedildi. Yeni hedef keşfedildi. Radyo istasyonunu bul görevi. Yeni hedef keşfedildi ve kayıp tüp görevi. Yeni hedef keşfedildi. Terk edilmiş malzemeler görevi. Alan tarandı uyarısı geldikten sonra bitiyor. Dediğim gibi önce sağ kısmı açacağım.
Bakıyorum 300, evet 375 metre buraya kadar gelmiş. Aslında biraz daha içeri girebilseydik şu koyu alanları da aslında hiçbir işimize yaramayacak ama şurada kalmasın istiyorum. Biraz daha içeri girip şu alanı da aydınlatmak istiyorum aslında. Bakalım yerimiz var mı? Evet, biraz mesafemiz var. Tekrar açacağım. Yakıtımız biterse şuraya tırmanabilir miyiz? Bir çılgınlık yapıp tırmanalım. Şuraya bir çılgınlık yapalım. Yakıt biterse veya araç devrilirse kurtarma aracım var. Bu kurtarma aracımı getirip kurtarabilirim. Dağa tırmanmaya başlıyorum. All wheel drive açık. Yani tüm lastikler dönüyor. Diff-lock zaten bu araçta her zaman açık. Sağ sol yapıyorum, kaymaya başladı. Vinci de kullanayım rahat çıkabilmek için. Quick winch bazen istediğiniz gibi çalışmıyor, yani istediğiniz noktaya atmıyor. En yakındaki ağaca atıyor. Baktığınız yerdeki en yakın ağaca atıyor. Şuradan dönelim. Gerisi zaten bayağı sık orman. Haritada gölgeli alanlar kalmasını sevmiyorum. Aslında hiçbir işime yaramıyor ama yine de açmaya uğraşıyorum yani. Bunun için de bayağı emek sarf ediyorum. Hoşuma gidiyor aslında. Yeni yerler keşfetmiş oluyorum. Şöyle duralım. Radarı etkinleştir diyorum. Şöyle göstereyim. 4'te de radarı açıyorum. Aslında yakıtımız da bitiyor. Depo üst bagajda da kalmadı. Aşağı kadar inmeye yeterse alan taranda olarak bilgi geldi. Yeni bir şey bulamadı. Aşağı kadar yeterse otomatiğe alayım. İleri geri hareket yapacağım. Diğer araçla yakıt ikmali yapabilirim. Çünkü prototip keşif ünitesi de belli bir yakıt harcıyor. Ağacı devirdik. Bakalım, hızlı bir şekilde iniyoruz. Frene basmıyorum. Devrilme. Keşke yavaş inseydik. Neyse, şurada dediğim gibi bakın, çok ağır bir araç olduğu için evet, muhtemelen kalkmayacak. Hadi zorla. Düzelmesi çok zor. Böyle ağacı atayım. Prototip keşif ünitesiyle aslında tek başına kalkabilir ama prototip keşif ünitesiyle döndürmek çok zor oluyor. Böyle bir düzeltelim. Yukarıya alıyorum. Yer çekiminden yararlanıp sağa doğru aynen bu şekilde döndürmeyi planlıyordum. Yine arkadakinden dolayı dönmedi. Bakalım, şunu önümüzden bir çekelim. Hiçbir yerden vinç atılmıyor. Hop. Hadi. Biraz daha öne gelirsem. Bakalım. Çalıştı. Hadi. Şunu arkamızdan çekebilirsek. Evet, şimdi oldu. Evet.
İstediğim tamamıyla buydu. Otonom izci bu. Vinci seçerken vincin çeşidini otonom izci alırsanız araç dursa bile, devrilse bile motor çalışmadığında vincinizi kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde aracı tekrar kurtarabilirsiniz. Yola çıkıp diğer araçla yakıt getireceğim. Ama önce bir yola çıkalım. Yola çıkmaya kadar yeterli gelir diye düşünüyorum. Şöyle kenara alalım. Bakalım, yakıtımız 50 litre prototip keşif ünitesinde var. Tavan rafında yok. Zaten araçta da 7 litre kaldı. Ben diğer aracıma bakıyorum. Scat 800 Kolop var. Ben bu modlu bir araç. Aslında modlu araçları kullanmayı düşünmüyordum ama bu haritada en azından şu haritayı açana kadar kullanacağım. Bayağı terste kaldık biz. Şöyle oraya giderken kulelere de uğrayıp gitmem daha mantıklı olur aslında. Böyle bir haritada böyle bir rota çizeyim. Şuradan gölün oradan dolanmam gerekiyor. Bakayım, yol. Evet, şuradan geliyor. Bayağı uzak aslında. Evet. Yola çıkalım. Terste kaldı, solda kaldı. Çok büyük bir araç. Aslında bunun modlu halin değil de normal haliyle kullanmayı planlıyorum ama henüz açılmadı herhalde. Level yeterli değil. Modsuz halini kullanacağım. Çok sevdim bu aracı. Çok güçlü bir araç. Cüssesi dezavantajı. Cüssesi çok büyük. Dar keskin virajlarda dönmüyor. Küçük yerlere girmiyor ama çamurda vesaire performansı çok iyi. Çamurda, karda performansı çok iyi. Lastiklerden dolayı ama buzda bir o kadar da kötü. Arkasında küçük yakıt tankeri var. Bu bize yeterli gelecektir diye düşünüyorum. Hatta şöyle yapalım, bu araçla hiç gitmeyelim. Modlu aracımızı ben satayım. Depoya kaldırıyorum. Bu aracı kurtar diyorum. Yeni modsuz bir araçla oynayalım. Yani modlu araçlarla oynamayalım. Bunu daha öncesinden göstermek için yüklemiştim. Mod yüklemeyi gösterirken bu aracı kullanmıştık. Sevdiğim de bir mod. Evet. Space'le depoya taşıyorum. Kamyon deposunda bakalım. Azov 6431 yakıt tankerli araç. Beyaz olduğu için beyaz renk tercih etmeyelim. Farklı bir renk ve kendini belli eden bir renk olsun. Bakalım, turuncu veya kırmızı düşünüyorum. Turuncu güzel. Kırmızıya da bakalım. Kırmızı da güzel aslında. Bakalım, turuncu olsun ya. Turuncu. Kırmızı ama hiç kullanmadık. Kırmızı olsun. Garajdan çık diyorum.
Rotamız değişti tabii. Şöyle mouse'un orta tekerleğiyle bu rotayı siliyorum. Yeni bir rota oluşturacağız kendimize. Önce şu gözlem kulesine gitmeye çalışayım ben. Henüz yolu gözükmüyor ama muhtemelen buradan bir yerden gidiyordur. Bir yaklaşalım. Azov da çok sevdiğim bir araç. Sık sık kullandığım bir araç. Çok yavaş bir araç ama bir o kadar da stabil gidiyor. Çamur performansı çok iyi. Yakıt tüketimi de çok güzel. Diğer Azov olan araç yakıt tüketimi kötüydü. Yani çok hızlı, çok güçlü ama yakıt tüketimi çok kötü. Sürekli yakıt yetiştirmek zorunda kalıyoruz. Ondan dolayı onu genelde vinç ve kurtarma operasyonlarında kullanıyorum. Buna zincirli lastikler takmıştım. Gidebilmek için. Aslında buna çamurlu lastikler daha iyi giderdi. Ama bu kadar yol geldik, değiştirmeyelim. Zincirli lastikler olduğu için yolda gayet iyi yol alıyoruz. Yavaş yavaş gidelim. O karşıya geçemiyoruz. Maalesef. Burada bir görev var. Görevi yaptıktan sonra yol açılacak. Muhtemelen. Şunun altından geçebilir miyiz? Hayır. Kurtarmadı. Soldan gitmeye çalışayım. Solda bayağı yüksek bir mesafe var. Oradan altından geçmeye çalışacağım. Bakalım, eğer altından geçemezsek şu aradan, kenardan gidebilirim aslında. Şu yoldan gidip buradan bağlanabilirim de bakalım. Şu yoldan gidiyorum. Bakalım nereye gideceğiz. Karanlık olduğu için. Aslında bu araçla hiç kuleye gitmeyelim. Direkt olarak yakıt takviyesine gidelim. Çünkü bayağı hantal bir araç. Yakıt takviyesine izci araçlarla gidelim. Bakalım, şu aradan geçmeye çalışıyorum. Oo, çok zorlayacak bizi, çok zorlayacak. Çamur lastikler olmadığı için buradan geçmemiz çok zor. Kuleye gidersek ne olur? Acaba buradan geçiş var mı karşıya? Dağlar olduğu için pek olduğunu zannetmiyorum. Şurada bir geçiş olsa şuradan hemen döneriz. Aslında çok yol da almadık. Çamur lastiklerini takıp öyle mi gelsek? Kuleye doğru gideyim bakalım. Gidebildiğim kadar gideceğim. Eğer zorlanırsam aracı tekrar çamur lastiklerini takıp o şekilde geleceğim. Bakalım. Bu harita karanlık olduğu için yolları da göremiyorum. Belki kulenin oradan bir çıkış bile yoktur. Yani araçta aynı yolu geri dönmek zorunda kalabilirim.
All-wheel drive ve Diff-Lock bu araçta her zaman açık. Ondan dolayı zaten çekişi gayet iyi. Yalnız karda, çamurda başarılı ama yoğun karda biraz zorlanıyor. Zincirli lastikler. Yani şu yüksek karın içerisine girdiğimizde kalma ihtimalimiz çok yüksek. Güneşin yansıması çok güzel. Alaska aslında oyunu Alaska haritasından başlatmaları çok daha iyi olurdu. Yani şu ortam çok daha iyi. Yani oyun kendisini aslında burada gösteriyor. Güneşin yansımaları, kar üstündeki yansımalara vesaire çok iyi bakın. Böyle sadece normal yansımaya göre burada farları açtığımızda kar tanelerinin yansımaları. Bakalım ne kadar yol açmışız. O yanlış yola girmişiz. Yanlış yola girmişiz. Yine buradan gidecektik. Bunu izci araçlarıyla yapalım. Bu araçla olmayacak. İzci araçlarıyla şuraları açıp önce bir yolları görüp daha sonrasından kalan aracımıza yakıt takviyesi yapalım. Araçla geri dönüyorum. Hatta şöyle yapıyorum. Kurtar diyorum. Lastiklere bakalım. ...47 MHS 2 veya 3'ü tercih ediyorum. Fiat MHS 2 takılıydı. Yine 2 kalması. Karda daha iyi. Garajdan çıkayım. Bir izci aracı getirip kuleyi açacağım. Videoyu burada sonlandırıyorum. Böyle park edelim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Dediğim gibi destek olmak için videoları beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.